şu anda dostlar Po Tapınağı'na giriş yaptık. Ayakkabılarınızı çıkartın demişler. Tamam, ayakkabıyı çıkartalım. Evet, içeride kocaman bir Buda heykeli, karşısında 5 tane insan heykeli herhalde. En önemli yere şimdi giriş yapıyoruz. Yan yatan Buda heykelinin olduğu yere geldik. Pad Thai. Okay. Şöyle bir şey aldık. Bu ne diye sordum. Balık dedi. Kurutulmuş balık. Wat Arun Tapınağı gördüğünüz gibi devasa abi. Resmen tapınak diye gökdelen dikmiş abiler. Sen de bizi şöyle bir masaj salonuna getirdi. Şu an masaja gireceğiz abi. Ve dostlar herkese güzeller güzeli Bangkok'tan, Tayland'ın başkenti Bangkok'tan selamlar. Yeni bir bölüme, yeni bir haftaya hoş geldiniz. Bangkok'ta sıcak bir sabah uyandım. Şu anda saat yaklaşık 11.30 civarı. Şöyle size etrafı göstereyim. Otelden çıkalı yaklaşık 10 dakika oldu. Tapınaklara şortla girmeme izin vermezler diye riske atmak istemedim. O yüzden gittim pantolon giydim abi. Evet, şimdi metro istasyonuna doğru gidiyorum. Birazdan orada olacağım. Bu arada yine her zaman olduğu gibi Asya ülkelerinde sesli bir video olacak görüyorsunuz. Çünkü trafiğin sesi, şehrin sesi maalesef çok yüksek buralarda. Evet, metro istasyonunda görüşürüz. Hadi bakalım. Evet abi, şimdi metro istasyonuna girdim. Bir tane arkadaşımla buluştum. Bunu bunu gösteriyormuşuz. Ben bunu bir yere atıyoruz sandım. Bilet aldık şu şekilde. Gösteriyor musun abi? Hatırlıyorsanız eskiden bu tarz biletler alınıp jeton gibi atılırdı. Kapı açılırdı. Artık teknoloji gelişmiş, böyle gösteriyorsun üzerine wireless bir şekilde. Şimdi metronun içine girdik. Metro bu arada bayağı temiz gibi ya. Ne kadar para verdik? Kişi başı şehir merkezine gidiyoruz abi. Yaklaşık ne kadar verdik diyeyim, 10 TL falan verdik abi bilete. Hadi bakalım, yaklaşık 15 dakika sonra orada olacağız. Arkadaşım burada. Say hi to Turkey. Evet, şimdi giriyoruz bakalım. This way? Okay, this way. Evet dostlar, şimdi Wat Po, ilk gelmek istediğimiz yerin önüne geldik. Oraya girmeden önce size bir şey göstermek istiyorum. Şu gördüğünüz araçları göstermek istiyorum. Dostlar, buranın küçük taksileri bunlar. Yani motordan büyük ama arabadan küçük. Daha çok turistlere yönelik bir şey. Bu arada giriş için altınıza şöyle şeyler giymeniz gerekiyor. Çünkü böyle şortla mortla almıyorlar dediğim gibi. Evet dostlar, şimdi içeriye giriş yaptık abi. Biletimizi aldık. Bilet ofisi kurmuşlar şuraya 200 bahtta. Sadece yabancılardan para alıyorlar bu arada bu tapınağa girmek için. Şurada okutup giriyorsunuz. Yerli halk direkt kendi kendine girebiliyor abi. Sadece işte dediğim gibi kıyafetine dikkat etmen gerekiyor. Omuzlar gözükmeyecekmiş. Bir de dizden aşağısı kapalı olacakmış. Biz de arkadaşıma şey aldık sen diye. Şu, what is the name of this? Kangkeng Khayao. Ha? Kangkeng Khayao. Oh, it's a hard name. Tamam, söylediği şeyden aldık abi. Adını anlayamadım ama bayağı zormuş söylemesi. Şöyle bir yere giriş yaptık. Burası adamların en kutsal tapınağı. Wat Po diye geçiyor. Wat demek yani W-A-T demek zaten. Tapınak demek adamların dilinde. Po da Po tapınağı. Yani şu anda dostlar Po Tapınağı'na giriş yaptık. Burada Tayland'daki sanırım en büyük Buda heykellerinden bir tanesi var. Yan yatan Buda. Mutlaka daha önce Instagram'da falan belki denk gelmişsinizdir diye düşünüyorum. Tapınaktaki en önemli şeylerden bir tanesi o dostlar. Şimdi içerilere doğru ilerlemeye başladık. Şöyle bir yere geldik. Bunlar gördüklerinizin hepsi Buda heykelleri. Adamların dini liderleri. Artık taptıkları mı diyeyim, dini liderleri mi diyeyim. Çok da Budizme hakim değilim açıkçası. Tapınağın böyle içerilerine doğru ilerlemeye başladık abi. Buraya kocaman bir tane bina kurmuşlar. Şöyle buranın içinde veya bunlardan bir tanesinin içinde söylediğim Buda heykeli var ama her yer Buda heykeli dolu. Neden her yer Buda heykeli dolu? Şimdi onunla başlayalım önce. Zamanında abi burada Siam devleti ve bunun yanı sıra bir sürü Tayland'da devletler varmış. Batı devletleri dostlar 1500'lü yıllarda ilk teması gerçekleştiriyorlar bu topraklarla ve Siam devleti Batılıların, Avrupalıların kolonisi haline gelmeyen tek devlet olarak burada kalıyor. 1782 yılında buradaki devletlerden bir tanesi Bangkok'u başkent ilan ediyorlar. Burası başkent ilan edildiğinde Po Tapınağı'nın hemen yanına bir tane saray kuruluyor. Bu gördüğünüz yerin önemi artmaya başlıyor. Daha sonra Kral 1. Rama zamanında bir emir geliyor abi. Tayland'daki bütün büyük önemli Buda heykellerinin toplanıp bu tapınağa getirilmesini emrediyor. Böylece ne oluyor? Burası Tayland'ın, Budizmin en önemli, en büyük tapınağı haline geliyor abi. Tay masajı ilk burada uygulanmaya ve eğitilmeye başlamış ve şu anda da gördüğünüz tapınakta hala Tay masajı öğreten bir okul var. Bu tapınakta 2 tane okul var. Bir tanesi Medicine yani ilaç okulu olarak geçiyor. Diğeri de abi Tay masajı eğitimi veriyorlar. Ben daha önce geçen ay geldiğim zaman bir tane masaj salonuna gitmiştim. Kıza sordum bunu nerede öğrendin masaj yapmayı diye. O da bunu söylemişti. Buraya gelip 3 aylık bir eğitim almış bu gördüğünüz tapınakta. Ondan sonra lisansını almış. Lisansını aldıktan sonra masaj salonlarında çalışabiliyorsun. Burada lisanssız öyle ben gideyim masaj yapacağım falan filan diye bir şey yok. Ellerinde abi rahipler şöyle bir şeyler taşıyorlar. Bak bunu teslim etti. Oraya bir evraklar falan veriyor. Valla bu kadar rahibi istesem de bulamazdım başka yerde. Küçücük çocuk.
Kıyamam. Budizm de çok ilginç din ya gerçekten. Aa bak elinde o şey ile geliyor. Bununla tavaf mı ediyorlar burayı, ne yapıyorlar bilemedim. Gesir'i de oraya teslim edecek şimdi o elindekini. Evet, buraya girebiliyoruz. Girebileceğimiz bir yer bulduk. Ayakkabılarınızı çıkartın demişler. Tamam, ayakkabıyı çıkartalım. Evet, içeride kocaman bir Buda heykeli, karşısında 5 tane insan heykeli herhalde onlar. Bu arada içeride bir tütsü kokusu var, size anlatamam. Tütsü bunlar mı bilmiyorum ama evet galiba aynen tütsü bunlar abi. Çok güzel kokuyor tütsüler gerçekten. Evet abi, dileklerimizi diledik, duamızı ettik, ayakkabılarımızı giyiyoruz, geri çıkıyoruz. Ben ne istedim? Şans istedim, evrenden daha fazla şans istedim. Arkadaş da sağlık istemiş, para istemiş, aşk istemiş vesaire. Bu tarz şeyler abi. Ne istersen oluyor dedi. Sınır yok. İste isteyebildiğin kadar. Evet, yan yatan Buda'nın olduğu yere geldik abi şimdi. Ne diyor bak burada? Beat the Kong. Please donation some money diyor. Şunu alıyorsun abi. Şuraya vuracağız şimdi. Arkadaş benim için parayı yatırıyor şu an. Oo, bayağı güzel ses çıkartıyormuş ha. Yalnız vurmaktan ne hale getirmişler metali ya. Ulan şununla vurma. Ha, gerçi bak bunun etrafını sonradan şey yapmışlar. Kapamışlar ama bu bayağı sert içeride abi. Evet dostlar, orada birazcık oyalandık abi. Ben vurmaktan bayağı keyif aldım, o sesi çıkartmaktan. Şimdi bu yan yatan Buda'nın olduğu yere geldik. Şöyle bir tane çanta veriyorlar girişinde. Ayakkabılarımızı çıkartıp şurada bunun içine koyacağız. Ayakkabısız gireceğiz. Ayakkabıyı da yanında taşıyorsun abi. En önemli yere şimdi giriş yapıyoruz. Yan yatan Buda heykelinin olduğu yere geldik. Elini de kafasına atmış, bir yandan da gülümsüyor abi hafiften. Gayet komik, güzel bir görüntü oluşturmuş. Bayağı keyif yapıyor abimiz ya. Evet, bayağı efsane bir görüntüsü var ya. Kendimi yani şunun yanında çok küçük hissettim. GoPro'dan ne kadar belli oluyor büyüklüğü bilmiyorum ama gerçekten çok büyük abi. Evet dostlar, şimdi fotoğraf çekile çekile ayaklarına kadar geldik abi Buda'nın. Şöyle şu taraftan bir de görüntüsünü göstereyim size. Şu ayak parmakları. Aa bir dakika ya, bunun ayak parmağı mı az? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 yok tammış. Buradan az gibi geldi bir an. Abi şu şekilde uzanıyor gördüğünüz gibi. İnsanlar yol boyunca fotoğraf çekilmek için yerler yapmışlar. Gördüğünüz yerlerde fotoğraf çekiliyorlar. Çiçekler atmışlar tapmak için. Ayağının altında da bu şekilde motifler var görüyorsunuz. Zaten ayaklarına kadar kıyafet yapmışlar. Bu şekilde devam ediyor. Şimdi mekandan çıktık abi, şöyle kahvaltı edeceğiz. Daha hiçbir şey yemedik çünkü. Pad Thai. Okay. Pad Thai deniyor abi bu yemeğe, gördüğünüz yemeğe. Tayland'ın en ünlü, en çok yenilen yemeği bu. Pad Thai'yi daha önce yedim. Bro birazcık farklı geldi gözüme. Şimdi sordum neden daha farklı diye. Çünkü normalde abi şöyle şu tarafa koyayım fotoğrafını, şu şekilde olur. Bunu dışını şu şekilde kapatmışlar. İçinde var dedi, aynısı dedi. Bu şekilde dışını neyle kapatmışlar bilmiyorum. Bu peynire benziyor. Peynir de olabilir, yumurta da olabilir. Her şey olabilir şu üzerine yaptıkları. Görüntü olarak sadece güzel durması için yapmışlar. Bir tane karidesli söyledik, bir tane de sebzeli söyledik, bir tane de şu şekilde. Yanına da şöyle fındık koyuyorlar. Onun dışında bir de pul biber var. Aynen, yanında da pul biber var abi. Bir de soğan var, bir de lime var gördüğünüz gibi. Şu şekilde bir yemek. Toplamda tanesi 75 lira yani şu yemeği. Turistseniz eğer buraya geldiğiniz zaman en yemeniz gereken, hani basic, bizde nasıl kebap yiyoruz abi, burada da pad thai yiyorsun. Tofu, ha içinde tofu varmış abi aynı zamanda. Güzel. Now what do I do? Okay. Evet, şöyle iç. Kokusu gerçekten çok iyi abi. Gerçekten iyi kokuyor yani. Bir defa su lime bayağı işi değiştirmiş. Gerçekten tadını çok güzelleştirdi. Ki rastgele bir restorana girdik yani, öyle adı sanını da bilmeden girdik. Ama çok güzel yapmışlar. Ellerine sağlık. Bize afiyet olsun. Bitiriyoruz, ondan sonra görüşürüz. Şimdi yemeğimizi yedik abi. Vapur iskelesine doğru gidiyoruz. Şöyle bir şey aldık. Bu ne diye sordum. Balık dedi. Kurutulmuş balık. Üzerine böyle soslar falan atmışlar. Bu şekilde kurutmuşlar balığı. Abi bu nasıl balık anlayamadım çok ama yani balık dedi ilginç bir şekilde. Birazcık tabi dil şeyi olduğu için bakın buralarda da garip şeyler var ya, bin bir çeşit. Thank you, kapın kap. Evet, bir yandan abi balığımı açmaya çalışıyorum, bir yandan da vapur iskelesine geldik. Aa, vapuru kaçırdık ya, ay Allah, gitti vapur. Karşı tarafa geçeceğiz, nehri karşıya geçeceğiz, bu şekilde bir iskele yapmışlar. Bu arada burası da çok iyi kokuyor. Abi Vicks kokuyor. Vicks kokuyor. Burnum açıldı yemin ederim. Çok güzel kokuyor. Harika. Evet, ne kadarmış? Kişi başı 2,5 lira abi karşıya geçmek. Harika. 5 baht 2,5 liraya karşıya geçiyorsunuz. Evet, Allah'tan vapur hızlı geldi. Yenisi geldi şimdi. Hemen aldık abi biletleri. Evet abi, o küçük tekneler geçerken öyle bir dalga çıkartıyor ki arkasından, inanılmaz ya. Arkadaki motor çok sağlam. Zaten hemen karşıya geçiyoruz bu arada. Wat Arun şurası, gördüğünüz yer Wat Arun. Şu karşıdaki iskeleye geçeceğiz yani aslında
30 saniye falan sürecek gibi duruyor. Dostlar, Wat Arun Tapınağı'nın olduğu yere geldik. Şöyle bir tane bilet aldım. Sadece yabancılar alıyor yine aynı şekilde. Yani Sandy almak zorunda kalmadı. Direkt girdi. Türkiye'de de neredeyse tam tersi olacak abi. Türklere daha pahalı yapacaklar. Yabancılara daha ucuz yapacak. Wat Arun Tapınağı gördüğünüz gibi devasa abi. Resmen tapınak diye gökdelen dikmiş abiler. Vay, üzerinin her yeri heykel dolu. Her yere işleme dolu bunların bu arada ya. Bayağı çalışılmış üstünde. Şimdi size burayla ilgili birazcık bilgiler vereyim. Bu nehrin hemen yanına kurmuşlar. 17. yüzyılda kurulmuş burası. O zaman burada tabi Bangkok falan filan yok abi. Daha sonra 2. Rama ve 3. Rama kralları burayı iyice geliştirmişler. Şu anki haline gelmesini sağlamışlar. Onlar da zaten karşı tarafta sarayda oturan krallar. Wat Arun buranın adı. Arun dostlar Tayce'de gün doğumu demekmiş. Buradan doğduğu zaman abi güneş, ilk güneş ışıkları abi Bangkok'ta gördüğünüz Wat Arun tapınağına, yani gün doğumu tapınağına vuruyor. Çok ilginç bir yere geldik şimdi. O tapınağın içindeki binalardan birisine girdik. Bak, bunun altından sürünerek geçiyor insanlar. Sandy de geçmeye karar verdi abi. Önce dua ediyorsun. Bir şeyler istiyorsun herhalde. Ondan sonra şuraya para da atmışlar. Para atıyorsun istersen. Asker gibi sürünüyorsun abi içeride. Evet, biz de yine şansımızı, uğurumuzu diledik, geçtik içinden. Evet, büyük tapınağın girişine doğru geldik şimdi. Buraya giriyoruz. Buradan merdivenden yukarıya doğru çıkacağız. Bayağı ilginç duruyor abi. Yani gerçekten üzerindeki işlemeler falan. Bunlar da bu arada traditional, yani geleneksel Tay kıyafetleriymiş gördüğünüz. Erkeğinki bu, kadınınki bu. Tapınağın şöyle merdivenlerinin olduğu yere geldik. Buradan yukarıya doğru tırmanacağız da burası bayağı, Meksika'da hatırlıyorsanız Mayalıların tapınaklarına çıkmıştık hani, onlar gibi bayağı dar merdivenler. Buradan daha yukarı çıkılıyor ama tabi bize kapatmışlar. Şu anda çıkamıyoruz. Bu kadar. Buraya kadar gelebildik. Tapınağın etrafını gezmeye devam ediyoruz. Burası benim bayağı hoşuma gitti bu arada. Neden bilmiyorum ama yani şuralarda yürümek falan çok güzel yapmışlar. Wat Arun abi, unutmayın. Burayı kesinlikle listenize ekleyin. Kuleyi sırtlanmışlar. Bakın şu şeytan görünümlü, insan mıdır bilmem, şeytan görünümlü varlıklar kuleyi abi bildiğin sırtlamışlar, üzerlerine onlar taşıyorlar. Çıkışa doğru ilerliyoruz. Burada da yine aynı şekilde koridorlarında daha önce gördüğünüz gibi Buda heykellerini yine dizmişler sıra sıra. Metroya doğru yürüyoruz. Metroya doğru giderken abi gördüğüm her şeyden alasım var zaten. Şöyle kurutulmuş muz aldım. Şunlar kurutulmuş plantain. Muzdan ziyade plantain. Daha önce bunu Güney Amerika'da kızartmasını yemiştik. Tekneye getirip teknede yapmış. Cips yiyeceğime bunu yiyorum şu anda ve tadı gerçekten çok güzel, çok hoşuma gidiyor. Hani geldiğinizde öyle atıştırmalık küçük küçük böyle şeylerden alabilirsiniz. Bu da 7 TL'ye geldi bana. Sen de bizi şöyle bir masaj salonuna getirdi. Şu an masaja gireceğiz abi. Ben bir saat burada masaj yaptıracağım. Şu gördüğünüz yerde. Burada Tay masajı yapacağız. Önce ayakları yıkıyorlar anladığım kadarıyla. Buraya oturmamızı isteyecekler şimdi. Çantamızı koyalım. Oturalım bakalım. Evet dostlar, harika bir masajdan yeni çıktım. Çok sesli bir ortama çıktım. Az önceki güzel o sessiz müziğin olduğu ortamdan. Şöyle size masaj yaptığım geri göstereyim abi. Masajı burada yaptık. Az önce ödememi yaptım. Toplamda ne kadar verdim? Toplamda 150 TL verdim. Yanına bir de 50 lira da bahşiş veriyorsun. 200 lira vermiş oluyorsun yani 1 saatlik Tayland masajına. Ama gerçekten çok iyiydi. Sonrasında bir de Tay çayı var. Daha önceki videolarda göstermiştim size. Tay çayından ikram ettiler. Onu içti. Sordum. İçerideki herkes eğitimini Wat Po'dan almış. Yani o gittiğimiz hani size gösterdiğim tapınak vardı hatırlıyorsanız. Wat Po tapınağı. Bütün herkes eğitimini orada almış, içerideki lisansları orada. Dediğim gibi 3 aylık bir kursa gidiyorlar. 3 aylık kurstan sonra lisansları oluyor. Böyle yerlerde çalışabiliyorlar. Evet, şimdi ne yapıyorum abi? Sandy'yi uğurladım bu arada, vedalaştık. Gitmek istediğim bir yer daha kaldı. Nana Plaza diye bir alan var. Oraya doğru gideceğim. Orada gerçi çok video çekemeyeceğim. Yasak video çekmek. Ama en azından etrafını falan gösteririm size. Oraya da gittikten sonra günü bitireceğiz. Hadi bakalım. VM'deki alışveriş merkezinin içine girdim şimdi. Sebze ve meyve reyonuna. Abi şu dikkatimi çekti. Çileğin kilosu 350 lira. Ha pardon, tanesi 350 lira şunun. Yani bu yarım kilo bile yok herhalde. Yarım kilosu 350 lira abi. Ama onun dışında tropik meyveler, burada yetişen tropik meyvelerin kiloları böyle 40 lira, 30 lira o civarda böyle devam ediyor. Güzel, bayağı kaliteli bir yere gelmişim. Şöyle biraz etrafı gezeceğim, ondan sonra devam edeceğim. Evet dostlar, o AVM'den çıktım. Şimdi şöyle bir yere geldim. Burayı size daha önceki yemek videolarında çok kısa göstermiştim. Şimdi sokağın başından sonuna kadar yürüyeceğim. Buranın adı Soi Cowboy dostlar. Bangkok'taki gece hayatının merkez noktalarından bir tanesi gördüğünüz yer. Bütün sokak boyunca
Sağlı sollu barlarla dolu dostlar burası. Bu barlarda genellikle insanlar birasını içiyor. Barlar genellikle eskort dolu. Yani yanınıza buralarda konuşmak için insanlar geliyor. Yani kızlar geliyor. Onlar sizinle birlikte içki içmek istiyorlar vesaire. Buranın olayı bu şekilde ama çok da turistik bir yer aynı zamanda. Şöyle şimdi yavaş yavaş burayı yürüyeceğim, size göstereceğim. Hem çok turistik hem de gördüğünüz gibi artı 18 bir yer burası. Gerçi sadece şey yok, eskortlar yok gördüğünüz gibi. Hayır. Sadece eskortlar yok, sadece eskort olayı değil, aynı zamanda canlı müzik de yapıyor gördüğünüz barlar. Ve burada da mesela abi ne satıyorlar? Kanabis satıyorlar, yani ot satıyorlar gördüğünüz yerde. Burası daha önce yoktu ya da ben dikkatimi çekmemiş. İlginç, yeni açılmış herhalde. Şu anda saat 7:30 olduğu için gördüğünüz yerler bomboş. Sadece girişteki mekan doluydu. Bu arada giriş yaşı 20'ymiş abi içeriye. Az önce 18 dedim size ama mekana giriş yaşı 18 değilmiş, 20'ymiş o da. Ben de yeni öğrendim. Ben 18 sanıyordum. Hayır. Videoyu başladığım yerde bitirmeye karar verdim. O yüzden sabah metroya bindiğimiz yerin oraya geri geldim. Metroya şu ileriden binmiştim. Süpermarketten aldığım Dragon Fruit'u açtım şu şekilde. Onu yiyorum abi. Bunun tadına gerçekten bayılıyorum. Özellikle Asya'da harika yapılıyor. Türkiye'de de yemek isterseniz, ben internetten genç bir tane çiftçi arkadaşımızı buldum. Gerçekten abi nasıl yapmış bilmiyorum ama Asya'daki tadı Türkiye'de bir şekilde üretmeyi başarmış. Buradan kendisine bir kere daha teşekkür ediyorum. Gerçekten harika ürünleri var. Onun linkini de aşağıya koyacağım. Bu Dragon Fruit'tan, hatta diğer Asya meyvelerinden de yapıyor, tropik meyvelerden. Eğer yemek isterseniz kendisinden sipariş edebilirsiniz. Gerçekten çok başarılı. Evet, önümüz haftaki video yine Bangkok'tan gelecek dostlar. O videoyu izlemek istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Bu videoyu da beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Haftaya yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Başkanlık sarayı kuruyor. Başkanlık diyorum, pardon. Kralın sarayı kuruluyor abi. Evet dostlar, şimdi Wat Arun Kilisesi. Abi niye kilise deyip duruyorum ya ben buraya? Go 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 go. Abi yemin ederim çok tehlikeli ya. Yani şuradan, neyse düşmeden attık yine kendimizi bota.